Merhaba arkadaşlar, Gizemli Örgüler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu tatlış boyu öreceğiz. Balayısı olarak biliniyor. Hemen öncelikle şöyle bir uzunluğuna bakalım. Kaç metre olmuş, kaç santim olmuş. Şöyle 37 santim arkadaşlar ürünün boyu. Şimdi kullandığım malzemeleri anlatacağım size, tanıtacağım. Şuradan başlayalım. İlk önce 2,5 milim tığla ördüğüm ürünlerin hepsini size göstermek istiyorum. Bal kavanozundan başlıyoruz arkadaşlar. Açık renk için şöyle Alize'nin Happy Baby adında bir ipini kullandım ben. Şöyle bir renk şey var, etiket var. 100 gram ağırlığında 330 metre. Renk kodu da 310 arkadaşlar. Şurası için kahverengi kısım koyu kahve. Bunun için de Alize'nin Baby Best'ini kullandım. Bunun renk kodu elimde yok arkadaşlar şu an. Önce kalan iplerimden de bu. Şöyle bal kavanozu için de sarı bir yer kullandım. Sarı bir ip. Bu koton bir ip arkadaşlar. Şöyle internetten aldım. Organic Kit markasına ait bir ip. Renk kodunu da söyleyeyim size. 105 metre uzunluğunda 50 gram ağırlığında 157 414 renk kodumuz. İsterseniz burada istediğiniz koton ipi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir markaya takılı kalmanıza gerek yok. Şimdi hırkasına geçelim. Hırkası için şöyle kırmızı koton bir ip kullandım ben. Yarnart markasının bu. Etiketini kaybettim. 50 gram ağırlığında renk kodu 90 arkadaşlar. Bunu da 2,5 milim tığla ördüm. Şu kısım var. Burun kısmı. Burun, ağız, bunlar var. Kaşları yaptığımız kısım var. Gözleri sıkıştırdık. Yine bu iple yaptık onları da. Bu da Alize'nin Baby Best siyahı. Yine 100 gram ağırlığında 330 metre uzunluğunda bir ip arkadaşlar. Şimdi geçelim ana malzemelerimize. Şöyle Gala'nın EcoSoft sarı ipini kullandım ben. Direkt sarı geçiyor. 100 gram ağırlığında 120 metre uzunluğunda arkadaşlar. Güzel bir ip. Bundan ne kadar kullandım derseniz şöyle göstereyim size. Bir yumak bitti. Bir de şöyle yarımdan biraz daha fazla bir yumak kaldı arkadaşlar. Yani 1,5 yumak bile gitmiyor aslında. Bakın şu kırmızı tişört içinde bu 50 gramdı. İpimin hepsi buydu mesela. Bundan da mesela yarısı kaldı arkadaşlar. Yarısı yeterli olacak yani. Bunlar için zaten çok fazla bir şey kullanmadım. Şimdi geçelim. Şöyle iğne kullandım arkadaşlar. Tutturmak için bu önemli. Toplu iğne olur, normal iğne olur ama tutturacağınız bir şey olsun. Kadife ipim için de 5 milim tığ kullandım. İlmek belirleyici, bir tane makas. Bunları dikmek için normal iğne kullandım. Kadife ip için de plastik iğne kullandım ya da ucu küt olan iğne kullanın arkadaşlar. Bu çok önemli. Şöyle elyaf kullandım. Boncuk elyaf da kullanabilirsiniz. Bu oyuncak elyafı. Bir de şöyle 12 milim kalınlığında vidalı gözler kullandım arkadaşlar. Şöyle bir vidası var. Bunların nasıl takıldığını videomda anlattım. Bu şekilde arkadaşlar örmeye başlayabiliriz boyu. Önce kollardan başlayacağız. Bacaklardan başlayacağız. Gövdeyi öreceğiz. Bunları part part atacağım arkadaşlar. Hırkasını, göz şekillendirmesini ve bal kavanozunu toplam 4 part şeklinde bu videoyu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hazırsanız birlikte boy yapımına başlayabiliriz. Kollarla örmeye başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Parmağıma ipimi doladım. Buradan sihirli halka yapacağım. Bunu gösteriyorum. Şimdi ben en kolay bu yöntemle yapıyorum. İpimi parmağıma doladım. Bu ipimi buradan geçirdim. Tekrar göstereceğim. İpimi parmağıma doladım. Burayı biraz uzun bıraktım. Şu ipimi buradan aldım. Bakın geçirdim. Bu ipim duruyor serbest. Bu ipimi önden bu şekilde tuttum elimle. Bunu aldım. Bakın arkadaşlar şöyle çeviriyorum. Çevirdim. Buraya tuttum. Bir tık bollaştırdım. Bu şekilde tuttum. İkisini bir çapraz yaptım. Böyle getirdim. Buraya tuttum arkadaşlar. Buradan bakın tığımı geçirdim. Bunu aldım. Şöyle çevirdim. Bir tane ilmek geçirdim. Şöyle sıkıştırdım. Sihirli halkamızı kapattım arkadaşlar. Sihirli halkamız hazır. Şimdi içine 6 tane sık iğne yapıyorum. İpi bakın şuradaki ipi de alıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Yani şöyle örmüyorum arkadaşlar. Böyle örüyorum. 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 sayalım 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi ipimi çekiyorum arkadaşlar. Bu ucunu çekiyorum. Çok zorlamayın. Bu şekilde. Kapattım. Gördüğünüz gibi. 6.'ya batacağım. Sıramı kapatacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. burası oluyor. İsterseniz burada ilmek belirleyici takabilirsiniz. Biraz fazla sıkmışım sihirli halkamı. Gevşettim. Böyle. Geçirdim arkadaşlar.
Şimdi bu ipimizi bunun üzerine koyacağız. Neden bunu dolansın istiyorum ki kötü bir görüntü oluşmasın. Hem daha sağlam olur. Bunun içinden ipimi çıkardım. Bunun içinden geçiriyorum arkadaşlar. Kapamamı yaptım. Bu birinci sıramız. Bir zincir çekiyorum. Şimdi kapama yaptığım yere 2 tane sık iğne batıyorum. Hemen dibine batıyorum arkadaşlar. Birinci sık iğne. Aynı yere batıyorum. İkinci sık iğne. Toplam 2 tane sık iğne yapmış olduk. Bu ipimi bu şekilde yürütmeye devam edeceğim. Yan tarafa da 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu arttırma oluyor arkadaşlar. 6 tane sık iğnenin hepsine arttırma yapıyorum. Toplamda sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak. Bakın yavaş göstereyim size. Sık iğneyi de bu şekilde alıyorum. Buraya taktım. İlmeğin başından çıkardım ve kapattım arkadaşlar. Aynı yere bir tane daha battım, çıkardım, kapattım. Toplamda 12 tane olacak. 2, 4, 6, 8, 10. Bir tane daha yapıyoruz. 1 ve 2. Arttırmamızı yaptık. Bu kalan ipimizi artık arkaya şu şekilde koyabiliriz. Buradan elimle tutuyorum. Şimdi hemen ilk yaptığımıza sık iğneye batıyoruz arkadaşlar. Birinci kapamamız, zincirimiz. Bu da sık iğnemiz. Birinci sık iğnemiz. 1, 2. İsterseniz burada ilmek belirleyici takın. Ben şimdi size bu sırada ilmek belirleyici takarak da göstereceğim. Alışık değilseniz yapamayabilirsiniz. Yine kapama yapıyorum. İçinden geçirdim. Bir zincir çektim. Hemen dibine batacağım arkadaşlar. Bu sırada 2 sık iğne, bir arttırma yapacağız. Şimdi hemen dibine battım. Bir zincir çektim arkadaşlar. Hemen şuradan ilmek belirleyicimi aldım. Size göstereceğim. Siz böyle yapabilirsiniz karıştırıyorsanız. Buraya taktım. İlk sık iğnemin başına takıyorum. Kapamayı yaptım. Zincirimi çektim. İlk sık iğnemin başına taktım arkadaşlar. 2 sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. İkinci sık iğnem. Şimdi burada arttırma yapıyoruz. Üçüncü ilmekte arttırma yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2 sık iğne, arttırma. İkinci arttırmamı yaptım. 1, arttırmamı yapıyorum. 1, 2, burada arttırma yapıyorum. Üçüncü arttırma. 1, 2, bu da dördüncü arttırmamız arkadaşlar. Toplamda 16 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi gördüğünüz gibi bakın, kapama yaptım, zincir yaptım. Başak şeklinde birinci kapama yaptım, zincir yaptım. Bu da sık iğne. İlmek belirleyici takmıştık. Çıkartıyorum ilmek belirleyicimi. Bu sırada da kapamamızı yapıyoruz arkadaşlar. İçinden geçirdim. Bunu da aldım. Buradan bir ilmek aldım. Ve hemen bu ilmeğin içinden geçirdim. Örmeden. Bir zincir çektim arkadaşlar. Şimdi 3 tur 16 tane sık iğnemizi arttırma eksiltme yapmadan örüp gelelim arkadaşlar. Ördüm geldim arkadaşlar. Kapamamı yaptım. Bir zincirimi çektim. Şimdi bu turda 3 tane arka arkaya eksiltme yapacağız. Şu battığım kısmı da eksilteceğim arkadaşlar. Bu ikisi birinci eksiltmem, ikinci eksiltmem ve üçüncü eksiltmem olacak. Geriye kalan 10 tane sık iğneyi öreceğiz arkadaşlar. Arttırma eksiltme yapmadan. Şimdi eksiltmeyi göstereceğim size. Şöyle iğneyle göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle 2 tane kısmı var bir ilmeğin. Arka kısım, ön kısım. Eksiltmelerde her zaman için bu ön kısmı alıyoruz. İkisini de. Bir bunu alıyoruz. Bir bunu alıyoruz. Birlikte örüyoruz. Bir bunu alıyoruz. Bir bunu alıyoruz. Birlikte örüyoruz. Bir bunu alıyoruz. Bir de önden bunu alıyoruz. Örüyoruz. 3 tane eksiltme arkadaşlar. Şu kısımları örüyoruz. Arka kısımlar kalıyor arkadaşlar. Bu gizli eksiltme oluyor. Kesinlikle bu şekilde alıp örmüyoruz. Bakın ikisini birlikte alıp örmüyoruz. Sadece öndeki ilmeği alıp örüyoruz. Bu şekilde. Eğer bunu yapamazsanız arkadaşlar eksiltmeyi, sık iğneyi anlattığım bir video çekeceğim. Şuraya bir yere köşeye linkini bırakırım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Sayfamda bulacaksınız. Başlayalım. Eksiltmemizi yapıyoruz arkadaşlar. İlk eksiltmemiz bu. Ön kısmına batıyorum. Birinci. Hemen dibine battım bakın. Birinci eksiltme. İkinci eksiltme. Önden giriyorum. Öndekini alıyorum. Ve üçüncü eksiltme. Şimdi arttırma eksiltme yapmadan 10 tane sık iğnemiz var sıra sonuna kadar. Onları örüyoruz. Sıra sonuna geldik.
Şimdi arkadaşlar ilmek belirleyici takmışsınızdır. Siz şurası yapıyor. Takmadınız, unuttuğunuz hepsini sayıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane olacak toplam bu sırada ilmeğimiz. Hemen batıyorum ilk sık iğnemizin tepesine. Eksiltme yapmıştık, oradan oluştu. Kapama yapıyorum. Hemen bir zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bir tane sık iğne yapacağız. Bir tane eksiltme yapacağız. Bir sık iğne yaptım bakın. Tekrar göstereceğim. Zincirimi çektim. Hemen dibine batıyorum bakın. Kapama yaptığım ilmek bu. Yanına geçmeyin arkadaşlar. Yanındakine batmayın sakın. Yapamıyorsanız ilmek belirleyici kullanın. Şu kısmı görüyor musunuz? Bakın düz bir çizgi oldu. Eğer yanına yaparsanız bu buradan dönerek gidecek ve yaptığınız amigurumi o kadar kötü olacak ki yamuk yılık gidecek. Böyle buradan gidecek dönerek. Delik delik gözükecek. Lütfen ilmek belirleyici kullanın ve tam dibine batın. Bu çok önemli. Buradan hemen dibine battım, bir sık iğne. Şimdi bir tane eksiltmem var arkadaşlar. Nasıldı? Şuradan öndekini alıyorum. Yanındakinin de ön tarafını alıyorum. İkisini birlikte örüyorum arkadaşlar. Şimdi kalan 10 tane sık iğnemizi yine arttırma eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar örelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ördüm arkadaşlar sıra sonuna kadar. Hemen geldim bakın. Kapama yaptım. Zincir çektim. Ve ilk sık iğne. Başına batıyorum. Çıkardım ilmeğimi. İçinden geçirdim. Kapama yaptım. Bir zincir çektim. Diğer sıramıza geçtik arkadaşlar. Şimdi bu sırada toplam 12 tane sık iğnemiz var. 10 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan 12 tane sık iğneyi örüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 18 zincir sıramızı bitirmiş olduk bu şekilde. 10 tur ördüm. Şimdi artık sıra sonundayım. Kapamamı yapıyorum. Ve şu an zincir çekmiyorum arkadaşlar. Sadece kapama yaptım. İlmeğimi biraz uzun bıraktım. Şimdi artık doldurma işlemine geçebiliriz. Diğer kolla baktım arkadaşlar. Güzelce doldurdum bu arada. Şu ön kısmı şişirerek doldurdum. Doldurma işlemi bitirdikten sonra artık bu kolu kapatacağız arkadaşlar. Tığımızı takalım. İpimizi çektik. Şimdi bunu tam yan tarafa getiriyorum. Şöyle göstereceğim. Çektim. Şuradan bir tane ilmek aldım. Şimdi tam karşısına gidiyorum arkadaşlar. Tam karşısındaki ilmeği de alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Yine aynı şekilde karşısındaki ilmeği alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bakın bununla bunu karşısındakini alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5. Bunu da örüyorum arkadaşlar. Bu 6. olacak. Teki de böyle bu şekilde tek şeklinde alıyorum ve örüyorum. İpimizi içinden geçirdik. Biraz uzun bırakıyoruz. Dikeceğiz bunu. İçinden geçiriyoruz. Kolumuz bitti arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Ben diğer kolu da örmüştüm. Siz de örüp gelebilirsiniz. Dolumuna dikkat edin. İkisi de aynı olsun. Örüp gelelim arkadaşlar. Şimdi ayaklara geçeceğiz. Evet arkadaşlar, kolları bitirdik. Şöyle yapmıştık. Şimdi evet arkadaşlar, şimdi ayakları örmeye başlayacağız. İpimi aldım. Parmağıma doladım. Buradan tutuyorum ve bu şekilde çevirdim tığımı. Bir tane zincir çektim ve kapattım arkadaşlar. Böyle aşağıdan kaktırdım ve kapattım. Şimdi 8 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 2 4 6 8. Şimdi hemen tığımızın yanına, dibine değil bakın, yanındakine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 1 2, toplam 6 tane sık iğne yapacağım. 3 4 5 6. Sonuncu zincirime 3 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. 1 2, sonuncudayım hala.
Bu sefer bakın şuradaki deliğe değil de tam şuradaki deliğe batıyorum. Çok göstereyim size. Bakın. Bu en son yapacağımız 3 zincir yapacağız buna. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 6. 6 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sık iğne. Biz hemen şuradaki şuna batıyoruz arkadaşlar. Bu delik olmasın diye yaptığımız bir şey. Bu ipimizi de yukarıya alıyoruz ve tığımızla birlikte döndürüyoruz. Buradan geçirdim arkadaşlar ve yaptım. 3 tane yaptık. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi 6 tane yine sık iğne yapıyoruz. Buna battık. İpimizi yürütüyoruz arkadaşlar. Arkadan tığımın üstüne koydum. Birinci sık iğnem. Şurada var bir ilmek daha. Arasından giriyorum. İpimi yürütüyorum. İkinci sık iğnem. Üçüncü sık iğnem. Dördüncü sık iğnem. İpimi yürütüyorum hala. Beşinci sık iğnemi yaptım arkadaşlar. İpimi yürütmeyi bırakıyorum artık. Şu şekilde ipimi arkadan tuttum. Ve şuradaki 6. sık iğneme de batıyorum. Buraya 3 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 1 2 ve 3. Bu sıramızı bitirdik. Şimdi bu sırayı kapatacağız. Şurayla kapatıyoruz. İlk sık iğnemiz bu bizim. İlk sık iğnemizin tepesine batıyoruz arkadaşlar. Çıkardım. Kapama işlemi yapıyorum. İçinden geçirdim. Bir zincir çektim. Şimdi buraya 6 tane sık iğne öreceğim. 3 tane arttırma yapacağım. Tekrar 6 sık iğne öreceğim. 3 tane arttırma yapacağım arkadaşlar. Toplamda 24 tane sık iğnemiz olacak. Şu anda 18 tane sık iğnemiz var. Hemen buraya geldim. Dibine bir tane sık iğne yaptım. Bu yaptığım sık iğnenin üstüne hemen ilmek belirleyicimi takıyorum arkadaşlar. Yerimizi şaşırmayalım. Taktım. 1 2 6 tane sık iğne yapıyoruz. 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Şimdi 3 tane arttırma yapıyorum. 1. arttırma. Arttırma aynı yere 2 tane sık iğne yapmak oluyor. 2. arttırmamı yaptım. 3. arttırmamı da yaptım arkadaşlar. Şimdi 6 tane daha sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6. 6 tane sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi 3 tane arttırma yapıyorum. Bakın 1, 2 ve 3. ilmeklerime 3 tane arttırma yapıyorum. 1. arttırma. Aynı yere 2 tane sık iğne yapmak arttırma demek. 1. arttırma. 2. arttırma. Ve 3. arttırmam arkadaşlar. Şimdi ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Kapatma işini yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar 6 tane sık iğne öreceğim yine. Hemen dibine batıyorum. İlk sık iğnemin tepesine ilmek belirleyicimi takıyorum arkadaşlar. 6 tane sık iğne örelim. 2 3 4 5 ve 6. Bir tane arttırma yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 3 defa. 1. arttırma. Bir tane sık iğne. 2. arttırma. Bir tane sık iğne. 3. arttırma. Bir tane sık iğne arkadaşlar. Tekrardan 6 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi tekrar bir arttırma, bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 3 defa. 1. arttırma, bir sık iğne. 2. arttırma, bir sık iğne. 3. arttırma ve bir sık iğne arkadaşlar. Tamam, bu sırayı da bitirdik. Artık kapatma işlemini yapıyoruz. İlmek belirleyicimi çıkarttım ve içinden geçirdim. Bir zincir çektim ve kapama işlemini yaptım. Toplamda 30 tane sık iğneye ulaştık arkadaşlar. Bu turda 30 tane sık iğnemizin hepsini örüyoruz. Hemen dibine bir tane sık iğne battım. İlmek belirleyicimi taktım. 1 2 3 4 5 7
Sıra sonuna kadar örüp gelelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. İlmek belirleyicimizi çıkartıyoruz. Kapamamı yaptım. Bir zincir çektim. Bir sık iğne örüyorum. Dibine battım. Hemen takıyoruz arkadaşlar ilmek belirleyicini. 12 tane öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 arkadaşlar. Şimdi burada bir tane daha ilmek belirleyici takıyorum. 12.'yi ördüm ve ilmek belirleyici taktım. Kalan sık iğnelerimi de örüyorum arkadaşlar. Arttırma eksiltme yapmadım şu an. Örüyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar. Toplam 30 sık iğnemiz var bu sırada yine. Ördük arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Bakın şu ilmek belirleyicim buradaydı. 1 2. Bu kapama yaptım, bu zincir yaptım. Bu ilmek belirleyicimin tepesi. Buna batıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Şimdi arkadaşlar 5 tane sık iğne örüyorum. 6 tane arka arkaya eksiltme yapıyorum. Hemen birinciye batıyorum. İlmek belirleyicimi takıyorum. 5 tane sık iğne öreceğiz. Birinciyi ördük. 2 3 4 bu da 5. Önden alıyoruz. Bakın şu şekilde aldım. Birinci eksiltme. Toplam 6 tane eksiltme yapacağız. İkinci eksiltmem. Üçüncü eksiltmem. İlmek belirleyicimin olduğu yere geldik. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Eksiltmemi yapıyorum. Dördüncü oldu. İlmek belirleyicimi eksiltme yaptıktan sonraki oluşan yere takıyorum arkadaşlar. Tekrardan devam ediyoruz. Dörtlü. Beşinci eksiltme. Ve 6. eksiltmem arkadaşlar. Şimdi 13 tane sık iğne öreceğiz. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 tane sık iğne örüyoruz sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Battım başına. Kapama işlemimi yapıyorum arkadaşlar. Toplamda 24 tane sık iğnemiz oldu şu anda bu sırada. Bir zincir çektim. Dibine battım. Bir tane sık iğne yaptım. Hemen ilmek belirleyicimi taktım. Bu sırada arttırma eksiltme yapmadan 24 tane sık iğneyi örüyoruz arkadaşlar. 2 3 4 bu şekilde örelim. Sıra sonuna kadar. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Ördüm. Tekrardan takıyorum arkadaşlar. Sıra sonuna geldik. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Sık iğnemin tepesine battım. Kapamamı yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi arkadaşlar 3 tane sık iğne yapacağız. Hemen dibine batıyorum. İlmek belirleyicimi takıyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Toplam 3 tane. 1, 2, 3 tane. 6 tane eksiltme yapacağım arkadaşlar. Arka arkaya yine. 1. Önden alıyorum eksiltmelerimi. Birinci eksiltme. İkinci eksiltme. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Üçüncü eksiltme. İlmek belirleyicimi tekrar taktım.
Dördüncü eksiltmemi yaptım. Beşinci eksiltme. Önden alıyorum arkadaşlar, bakın. Kesinlikle arkaya girmiyorsunuz. Yani şu şekilde almıyorsunuz, bakın. Öndeki ilmekler ayrılıyor. Önden alıyorsunuz bu şekilde. Altıncı eksiltmemi yaptım arkadaşlar. Şimdi 9 tane sık iğnemiz kaldı. 4, 6, 8 ve 9. Sıra sonuna kadar onları örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. 9 tane sık iğnemizi ördük. Şimdi çıkartıyoruz. İlmek belirleyici. Kapama yapacağız arkadaşlar. İlk sık iğnenin tepesine battık. Kapamamızı yaptık. Bir zincir çektik. Şimdi 4 sıra boyunca kalan 18 tane sık iğnemizi örüyoruz. Geliyoruz arkadaşlar. 4 tur öreceğiz. Yine dibine batacağız. İlk sırayı göstereyim. İlmek belirleyiciyi takacağız. Bu şekilde arttırma, eksiltme yapmadan 18 tane sık iğnemizi örüyoruz arkadaşlar. Artık bunu çıkartabiliriz. Bunu takmamıza gerek yok. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Yine kapama işlemini yapacağız. Bu şekilde içinden geçip bir zincir çekeceğiz ve sıra sonuna kadar devam edeceğiz. 3 tur boyunca örüp geliyoruz arkadaşlar. 18 tane sık iğne. Evet arkadaşlar, ben ayağımı ördüm. Şu şekilde geldim. Şimdi birleştirme işlemi yapacağız. Şimdi öncelikle ben şöyle ördüm. Bunu bu şekilde bıraktım. CC yaptım. Sadece zincir çekmedim. Bunu örüp gelin arkadaşlar sizde. İlmek belirleyicilerini söyleyeceğim şimdi yerlerini. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.'ye taktım arkadaşlar. Tam orta kısmı oluyor bu 7. Buradan geriye doğru gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bununla birlikte şöyle. İlmek belirleyiciyi 7.'ye taktım. İlmek belirleyiciyi de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.'ye batacağız arkadaşlar. Şimdi CC'mi yaptım arkadaşlar, şöyle. Sökeyim size göstereyim. Sıra sonuna geldim. Sıra sonuna geldim. Kapama işlemimi yaptım. 1 ve 2 zincir çektim. Şimdi bu belirlediğim 8. noktaya buradan saydığınızda geriye gitmiş oluyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de geriye gitmiş oluyorsunuz. Bu kısma batacağım arkadaşlar. Sık iğne yaptım. İlmek belirleyicimi buraya takıyorum. 1, 2. Bu öndekilere artık ihtiyacımız yok. Bunu da alıyorum arkadaşlar. Şuraya takıyorum. Gördüğünüz gibi. Kapama yaptığım yer 1, 2. 2 tane de zincir çektim. Şimdi arkadaşlar 18 tane sık iğne bunda, 18 tane sık iğne bunda öreceğiz. Önce 18 taneyi örüyoruz. Sonra şu zincir kısmına geldiğimizde burada 2 tane arttırma yapıyoruz bu tarafta. 18 taneyi örüyoruz. Buraya geldiğimizde burada da 2 tane arttırma yapıyoruz arkadaşlar. İpimizi içeriye koyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu çıkarabiliriz arkadaşlar.
Evet. İlmek belirleyicimin olduğu yere geldik arkadaşlar, şu kısım. Bu benim bir tane zincir çektiğim kısımda. Yanındakine de batıyorum. 18 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Burada. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Şimdi arkadaşlar ilmek belirleyicimi çıkartacağım. Şöyle göstereceğim size. Ayakların ikisi de aynı yöne baksın. Bu şekilde tutalım. İpimizi uzatalım. Şimdi arkadaşlar bakın şurada 1, 2. 2 tane zincirim var. 1, 2. Şu kısımlarına, burası bu tarafa geliyor çünkü. Buraya ve buraya. 2 tane, birer tane arttırma yapacağım. Toplam 2 tane arttırma yapacağız. Yani 2 ilmeği arttıracağız arkadaşlar. Bu ve bu. Bir tarafına batıyorum. Bakın. Bir tarafına battım sadece. Buraya 2 tane ilmek ördüm. Arttırma yaptım arkadaşlar. İkincisine de ikinci zincirim. Bakın. Şurası. Ona da battım. Buna da 2 tane arttırmamı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın buna batmıyoruz. Bu kapama yaptığımız buradan itibaren yanındaki ilmeğe batıyoruz. 18 tane sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Şuna batmıyoruz. Yanındaki ilmeğe batıyoruz. Gördünüz mü? Burada boşluk oluşmasın derseniz şu şekilde batılabilir. Bir tane batıyorum. Bir tane çıkıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yapabiliriz. Evet arkadaşlar bu şekilde battık. Üçünü birlikte örüyoruz. İsterseniz tekrar göstereyim ben size burayı. Yanlış anlaşılma olmasın. Buraya batıyorum. Çünkü bakın şurada benim ilk battığım yer vardı. Buraya ilmek belirleyici takmıştım ya. İlk sık iğnem ya bu benim. Bu benim artık başlangıç noktam arkadaşlar. İlk sık iğnem burası. Buna batmıyorum. Bakın bu bunun dibinde. Bu aslında benim sık iğnem zaten. O yüzden bundan hemen bir tane ilmek alıyorum boşluk oluşmasın diye. Buraya batıyorum arkadaşlar. Üçünü birlikte çıkarıyorum. Bakın şimdi boşluk yok. Ve burada tek bir tane ilmek var. Şimdi örüyorum arkadaşlar. Sonuncu ilmeğe de battım arkadaşlar. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, şöyle 16. 18 tane olacak toplam. Evet arkadaşlar arttırmamızı yaptık. Şimdi 18 tane sık iğnemizi de yapıyoruz. Bütün gelen ilmeklere batıyorum. Sayalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Sıra sonuna geldik. Bu kısma batmıyoruz. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum arkadaşlar. 2 tane şurada zincirim vardı. Onlara arttırma yapıyorum. 1, 2. Arttırmalarımın ilk arttırmamı
ilmek belirleyici takacağım. Şimdi diğerine de arttırmamızı yapalım arkadaşlar. Bakın şurası. 1 ve 2. 2 tane arkadaşlar. Şimdi sıra sonumuza gelmiş olduk. Artık bu bizim belirleyici ilmeklerimiz olacak. Şu kısım bizim belirleyici ilmeğimiz. Onu da takalım. Burası belirleyici ilmeğimiz arkadaşlar. Buna göre devam edeceğiz artık sıramızı. Ona göre tamamlayacağız. Şimdi arka taraftaki arttırmalarımızın başına bir tane taktım. İlmek belirleyici. Ön taraftaki arttırmalarımızın başına da takacağız ve buna göre arttırma eksiltme yapacağız arkadaşlar sürekli. 1, 2, 3 ve 4. Karşısına gelen ilk arttırmamız buydu arkadaşlar. Bunlara göre arttırma ve eksiltme yapmış olacağız. Şimdi isterseniz içini dolduralım ayaklarımızın. Şimdilik bu kadar yeterli arkadaşlar. Şunu da biraz daha koyayım. Ördükçe dolduracağız zaten. Evet. Şimdi 18 tane sık iğnemizi örüyoruz. 4 tane arttırma yapacağız. Hem önde hem arkada. Sonra bir 18 sık iğne daha öreceğiz arkadaşlar. Birinci sık iğnemiz şöyle. Buradan artık 18 taneyi örmeye başladım. Bu ilkiydi. Buraya da bir ilmek belirleyici takacağım. 1, 2, 3, 4. Bu ilk sık iğnem. 4 tane arttırdıktan sonraki ilk sık iğnem. Onun başına ilmek belirleyici taktım. 18 tane örüyorum arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Bunlar da arttırmalarımız. Şimdi 4 tane arttırma yapacağız. 1. Birinci arttırma. İkinci arttırma. Üçüncü arttırma. Bu da dördüncü arttırma arkadaşlar. Arkadaşlar şuraya da ilmek belirleyici takacağım ben. Önden ilk arttırmama. Şu şekilde. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü arttırmamın ilk başına ilmek belirleyicimi taktım arkadaşlar. Bu şekilde örerek devam edeceğiz. İlmek belirleyicimi yukarıya çıkartıyorum. Sonucu. Şimdi 18 tane sık iğnemizi örüyoruz. İlmek sayıları çok önemli bu sırada. Gövdeyi örmeye başladık çünkü ona göre ilerleyecek vücut. Eğer yanlış yaparsanız ilmek sayılarını düzgün bir po elde edemezsiniz. O yüzden dikkatli olalım. Sayarak ilerleyelim. Evet. Sayalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tamamdır. Şimdi arttırma yapacağız. İlk arttırmamızdayız. İlmek belirleyicimi takıyorum arkadaşlar.
İkinci arttırma. Aynı yere 2 tane batıyoruz. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kalan 18 ilmeğimi örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Sarıya geldiğimde sıram tamamlanmış olacak. Buraya ilmek belirleyicimi takıyorum arkadaşlar. Buradaki ilk ilmek bu. Arttırmalardan sonraki. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. ilmeğim burası arkadaşlar. Unutmamak için sarıyla yaptım bunu. Buna göre baz alacağız artık hepsine. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar size şunu göstereceğim. Bu turdan sonra bizim toplam 52 adet sık iğnemiz oldu. Bundan sonra 10 tur boyunca arttırma eksiltme yapmadan örüp geliyoruz arkadaşlar. Bakın ön taraftaki bu ilmek bizim belirleyici ilmeğimiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu ilmek bizim belirleyici ilmeğimiz. Arttırmaların hemen gerisindeki ilmek. Her buraya geldiğinizde bir tur tamamlamış olacaksınız. Her buraya geldiğinizde bir tur tamamlamış olacaksınız. Direkt örüyoruz. Direkt örüyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu göstereceğim size. Bu benim diğer pom. Şöyle bakın. Şimdi ben bunu kırmızı iple devam ettim. Ama bunu kırmızı iple devam etmeyeceğim biliyorsunuz. Bu kadife olanı hırkalı örmüştük. Hırkasının tarifini de vereceğim zaten size. Eğer ki hırkalı örmek istemiyorum, ben bu şekilde örmek istiyorum derseniz bu aynı tarif. Ben o zaman size şunu söyleyeyim. 10 sıra öreceğiz ya burada 10 tur. 8. de arkadaşlar kırmızı ipe geçin ve blue şekilde örün. Blue örmeyi kanalımda anlatıyorum. Detaylı anlatım mevcut. Linkini bırakacağım arkadaşlar. Oraya girip bakabilirsiniz. Kanalımdaki ilk videolardan birisi zaten kendisi. Blue nasıl örülür? Detaylı anlatım var. Ondan bakıp örebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yapmak isterseniz öyle yapabilirsiniz. Kollarda da aynı şekilde. Bakalım kaç sıra örmüşüz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. sırayı arkadaşlar kollarda da kırmızıya geçmişim 11. sırada ve blue örmüşüm arkadaşlar. Siz de öyle yapabilirsiniz. Devam edelim. İlk sırayı birlikte örelim. Sonraki 9 sırayla örüp gelelim arkadaşlar. İlmek belirleyicilerimi tekrar yerlerine takacağım. Çünkü diğer sırada eksiltme yapacağız. Ve bunlar lazım olacak bize. Önden ve arkadan eksiltmelerimiz olacak çünkü. Bunlar olmazsa yerlerini bilemeyiz arkadaşlar. O yüzden çünkü ördükçe yerleri şu anda belli oluyor ama ördükçe belli olmayacak. Daha da yükseldiği için bütünleşecek ördüğümüz. Yoksa göbeği düzgün olmaz. Sıra sonuna gelmek üzereyim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Burası benim sıra sonum. Bu ilmeği de ördüğümüzde sıramız bitmiş oluyor.
ilmek belirleyicimi takıyorum. Birinci sıramı ördüm arkadaşlar. Şimdi siz de örün. 9 sıra daha örüp geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 10 sırayı ördüm. Geldim 52 tane ilmeğimi arttırma eksiltme yapmadan. Şurası sıra sonumdu. Şimdi arkadaşlar şuradaki bir ilmeği de öreceğiz. Ve ön taraftan, burası ön tarafımız. Burada 4 tane eksiltme yapacağız arka arkaya. Şöyle 8 tane olmasını istiyorum. Ben ortaladım. Şu şekilde bakın arkadaşlar. Şöyle tuttuğumda ilk işaretleyicimiz aslında buradaydı. Bunu bir tane yana kaydırdım. Biraz daha ortalı dursun diye. Bu ilmek belirleyicimiz zaten sabit yerdeydi bu. Her zaman aynı yerde. Bunun da bir önünden öreceğiz. Şuradaki 8 tane ilmeğimiz var. Bununla beraber. Bu 8 ilmeği, yani şu kısmı eksilteceğiz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. İpimizi alalım. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi 4 tane eksiltme yapıyorum. Birinci eksiltme. İkinci eksiltme. Üçüncü eksiltme. Bu da dördüncü eksiltmemiz arkadaşlar. İlmek belirleyicimi tekrar takıyorum buraya. Kalan ilmekleri arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz. Şimdi burayı da örüyorum. Burası sabit ilmeğimiz. Şimdi şöyle bir bakalım ortalama. 4 tane eksiltme yapacağız yine bu sırada. 1, 2, 3. Bunu da eksiltmemiz gerekiyor. Şuradan eksilteceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna geldik. Bir tane sık iğne örmüştük ya. Şimdi bu sırada bu sık iğnemizi de eksilteceğiz. İlmek belirleyicimizin yerini lütfen değiştirmeyelim. Onu sabit takalım. Eğer olmazsa bu eksiltmelerimiz karışır. 1, 2, 3 ve 4. Ortalayarak yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmeğe ihtiyacımız var. Şöyle gösteriyorum. İlmek belirleyicim burada. İlmek belirleyicimden sonraki 8 tane eksiltme yapacağım. İsterseniz ilmek belirleyicinin olduğu yere de yapalım. Şöyle yapalım, daha ortalı duracak. İlmek belirleyicimi çıkardım. Bir gerisindeki yere takıyorum. Bu şekilde. Şimdi 4 tane eksiltme yapıyorum. Alıyorum içinden. Birinci. İkinci. İlmek belirleyicimi çıkarttım. Şu 3. Bu da dördüncü arkadaşlar. İlmek belirleyici takmama gerek yok artık. Takmıyoruz. Ön kısımdaki eksiltmelerimiz bitti. Bu göbek kısmı oluyor bu şekilde. Bakın ortalayarak yaptığınızda sizin de böyle tatlı bir göbeğiniz olur. Şimdi kalan ilmekleri arttırma eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar örüyorum. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Burayı da örüyorum. İlmek belirleyicimi tekrar taktım. Şimdi arkadaşlar ipimi biraz uzun bıraktım. Şimdi arka tarafta eksiltmeler yapacağız.
ortalamamız gerekiyor. Şöyle yapıyorum bakın. Ayaklarını öne doğru koydum. Şöyle öne doğru yaptım ayaklarını. Şuradan yanlardan gerdiriyorum. Gerdiriyorum. Ve orta noktasını ayarlıyorum. Bunlar arttırma yaptığımızdaki taktığımız işaretleyicilerimiz. Bakın ne kadar kaymış, gördünüz mü? Bunlardan eksiltirseniz sırtınız muhtemelen düzgün olmaz. O yüzden bir tane, bunlar yine kalacak. En ortasını buluyorum arkadaşlar. Şöyle göz hizası gidiyorum. En ortasını bulmaya çalışıyorum. Şurası diye düşünüyorum ben. Şöyle göstereyim. Göz kararı. Şimdi size sayı vereceğim. Şöyle. Yan taraf. Şimdi arkadaşlar sondaki ilmek belirleyicimden 1 2 tane sonrasına taktım. Üçüncüye taktım yani. Şöyle buraya. Bu burada kalacak arkadaşlar. Şimdi diğer turumuza geçelim. Bu sıraların sonunda toplam 44 tane sık iğnemiz kaldı. Ve 2 tur boyunca bu sık iğnelerimizi arttırma eksiltme yapmadan örüp gelelim arkadaşlar. İlmek belirleyicinin yerlerini değiştirmeyin lütfen. Onlar takılı kalsın. Arttırma eksiltme yapmadan geliyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi 2 tane sık iğne öreceğiz. 1 2. Şimdi 18 sık iğne, 1 eksiltme yapacağız 2 defa. Sayıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 sayalım arkadaşlar. Karıştırmayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Şurasıymış. Bu şekilde toplam 2 sık iğne ördüm. 18 sık iğne ördüm sonra. Toplamda 20 tane sık iğne ördüm ilk etaptan. Şimdi bir tane eksiltme yapıyorum arkadaşlar. Önden aldım eksiltmelerimi. Eksilttim. Şimdi 18 tane sık iğne bir daha öreceğiz. İki. Bu sırayı arkadaşlar arttırma eksiltme yapmadan örüp geliyoruz. Ördük geldik arkadaşlar. 31. sıradayız artık. Buradan yukarıya doğru saydığınızda 31. sıramızdayız. Ayaktan sayıyoruz. Şimdi arkadaşlar 5 sık iğne 1 eksiltme yapacağız 6 defa. 1 2 3 4 5. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi sonuncu eksiltmemi yapıyorum. Bakın. İlmek belirleyicim burada. Bunu çıkartıyorum. Ve eksiltmemi yapıyorum. İlmek belirleyicimi tekrar takıyorum arkadaşlar buraya. Şimdi arttırma eksiltme yapmadan 36 tane sık iğnemizi örüp gelelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar ördüm arkadaşlar. 36 tane sık iğnemi arttırma eksiltme yapmadan. Şimdi oyuncağımızı dolduralım. Sonra kollarını ayarlayacağız. Birleştireceğiz. Güzel bir şekilde dolduralım arkadaşlar. Önce şu bacak kısımlarını dolduralım.